Merhaba arkadaşlar, Çizgi Molası'na hoş geldiniz. Ben Onur. Bu video serisinde bildiğiniz üzere okuduğum Türkçe ciltleri size aktarıyorum. Kısa kısa incelemeler şeklinde neler okudum. Bunları sizinle paylaşıyorum bir vlog olarak. Ancak bu video serisinde artık aylık baz yerine biraz daha rakam verip ilerlemeyi uygun gördüm. Çünkü ay yıl verince sanki videolar eskide kalmış, önemi yokmuş gibi gelebilir. İnsanlar öyle düşünüyorum. Yeni bölümleri de kaçırmamak için mutlaka şimdiden videoyu beğenin, abone olun ve hemen okuduğum çizgi romanlara geçelim. Hiç beklemiyordum ama Bendis dönemini açan iki cildi okudum. Ama bu noktaya nasıl geldim? Ben aslında Bendis döneminin çoğunu ya da en azından hepsini belki atlayıp Hickman dönemini okumak istiyordum. Ancak çok sevilen, çok tavsiye edilen bir dönem bu Bendis dönemi. Ben bu dönemde çizgi roman okumaya ara verdiğim için uzak kalmıştım. Avengers dağıldı ve Gizli Savaş. Peki ben bu noktaya nasıl geldim? Önce onu açıklayayım size. Aslında niyetim bu yepyeni bir gün Örümcek Adam cildini okumak, Spider-Man yepyeni bir gün Epic koleksiyonu okumaktı. Bu yeni çıkmıştı. Ancak bununla ilgili araştırırken işte bundan önce ne okumak lazım? One More Day okunsun deniyor. İşte ondan önce başka şeyler, ondan önce de İç Savaş. Tamam, ben İç Savaş'ı okudum. İç Savaş sevdiğim bir event. Benim elimde çok eskilerden bir Oz Comics baskısı var. Çok eskiden okudum. Dedim ki ben bunu bir daha okuyayım. Başlarında İlke Keskin'in yazısını gördüm. Burada işte bu event öncesi işte Marvel evreninin durumundan bahsediyor. Diyor ki işte bu Avengers Disassembled. Aa dedim tamam. İşte bu Shield'dan bahsediyor. Yani kısacası aslında aynı zamanda bu Gizli Savaş'tan da bahsediyor. Bunları okuyayım. İç Savaş'tan önce artık biraz daha İç Savaş'ı kapsamlı okumak istedim açıkçası. Okumadığım tayinleri de var bu İç Savaş'ın. Böylece geldik Hickman döneminin başına. Öncelikle Avengers dağıldı cilde. Bendis'in Avengers döneminin aslında başlangıç cildi diyebiliriz ama Avengers'ı dağıtarak başlıyor yani Bendis. Çok keyif aldım gerçekten. Bu çok güzel bir ciltti. Neden? Heyecanlıydı. Kahramanlar zor durumda. Başlarına sürekli bir şeyler geliyor. Ama sebebini de anlayamıyorlar. Iron Man kendinde değil. İşte bir Birleşmiş Milletler toplantısında biraz Latveria elçisine bir şeyler söylüyor. Kendini rezil ediyor bir bakıma. Ondan sonra Avengers malikanesi saldırıya uğruyor. Hani farklı farklı saldırılara ve kimse bunların nereden geldiğini anlayamıyor. Ve kahramanlar çok çaresiz duruma düşüyor. Kendi aralarında da anlaşmazlıklar, güvensizlikler, işte kontrolünü kaybettikleri durumlar oluyor vesaire. Önce diyorlar acaba Ultron mu? İşte uzaylılar mı saldırıyor? Şöyle mi böyle mi? Yani aralarında da biraz artık sürtüşme, kavga durumları oluyor neredeyse ve şöyle bir panel göstereyim mesela size. Yani çok parlıyor kuşa kağıt olduğu için ama. Yani bir kere burada David Finch'in çizimleri enfes. Yani gerçekten bu New Avengers'ta da sanırım serinin çizeri. Özellikle onu da okumak istiyorum. Spoiler'a falan çok da konunun derinliğine inmeyeceğim ama hafiften flashbacklerle vesaire Doctor Strange geliyor falan. Bir durumu açıklama mevzusu oluyor. Sonradan durumun ne olduğu anlaşılıyor. Ve bu ciltle beraber de klasik yani en azından o zamanki Avengers ekibi dağılıyor. Paramparça oluyor resmen. Ve bunu da çok mantıklı bir zemine oturtmuşlar aslında. Hani ben Avengers olsam ben de dağılırdım. Çok mantıklı. Yani Tony Stark, Iron Man artık devam edemeyeceğini söylüyor. Çok zor duruma düşüyor kahramanlar. Ve böyle resmen içten parçalanıyorlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani hiç okumadıysanız zaten Bendis dönemine başlarken bunu okuyorsunuz başta. Ayrıca Gizli Savaş var. Bu da çok beğendiğim bir cilt oldu. Bunda bir kere Delotto'nun bu akrilik çizimleri falan yani çok farklı bir sanat tarzı var. Örnek olsun diye gösteriyorum. Böyle biraz daha akrilik tarzda bir sanat tarzı. Çok güzel gerçekten. Yani aslında Gabriel Delotto artık kapak çiziyor. Özel bir şey yapmış bence. Yani tabii ki bazı panellerde copy paste gibi tekrar ettiğini fark ediyorsunuz. Ama o kadar da olsun. Yani büyük bir emek var sonuçta. O kadar da olsun diyoruz. Ortalık bayağı bir karışıyor bu ciltte de. Yani bu cilt genel olarak beğendim. Yani ama tabii şimdi eleştirilerim de var. Birincisi ben bunları çok beğendim arkadaşlar. Okuyun, okutturun. Burada bir kere ikisini birlikte bir sırayla değerlendireyim. Avengers dağıldı da bu dönem için kesinlikle okunması gereken bir şey. Neden? Çünkü İç Savaş okuyacaksınız, bunu okumanız lazım. O dönemki işte Bendis'in New Avengers serisini okuyacaksınız, başlayacaksınız, bunu okumanız lazım. İşte House of M okuyacaksınız. Bence evet bunu da önce okumanız lazım. O yüzden bunu okumanız lazım arkadaşlar. Yani
böyle amanın şahane falan bir cilt mi? Yani şöyle biraz tehdit konusunda böyle gizemli tutup sonradan açıklıyor ve öylece bitiyor cilt. Ya, o açıdan çok etkileyici değildi ama aslında biraz da hüzünlü bitiyor yani Avengers dağılma durumunda olduğu için. Hani o hüzün durumu da güzeldi. Yani başta bir şaşkınlık, aksiyon falan ne olduğunu anlamıyoruz derken en sonunda böyle bir hüzünlü bir dağılma var. Yani etkileyici bir ciltti ama tabii daha iyi olabilirdi belki. Yani son anda çıkıp da işte tehdit buydu hadi bakalım böyle deyip de bitmesi biraz tabii o doruk noktasını biraz düşürmüş olabiliyor. Gizli Savaş. Bu da çok güzeldi. Konusu güzel gerçekten. Nick Fury ile ilgili çok önemli gelişmeler var burada. Nick Fury ve S.H.I.E.L.D.'la ilgili gelişmeleri daha iyi anlamak için okunabilir. Bendis'in kendi yarattığı yeni bir karakter var. Kim olduğundan çok bahsetmeyeyim ama böyle gizemli bir şekilde dahil oluyor burada gördüğünüz ekibe. Şöyle bir eleştirim olabilir. Yani bu ciltte biraz böyle nereye gittiğini ben anladım, görebildim. Marvel okuyucusu olarak işte sinematik evreni de takip ediyorum. İşte çeşitli ciltler okuyorum. Nereye gittiğini öngörebildim burada konunun. Çünkü bir noktada kahramanlar ne olup bittiğini hatırlamıyor. Cildin sonunda açıklıyorlar. Ya benim için sürpriz olmadı bu açıklama. Sürpriz olması gerekiyorsa. Sürpriz olması gerekmiyorsa da okuyucunun kafasını karıştırabilir. Yani hani bir şeyleri gizliyor ama ne anlatmaya çalışıyor ki bu cilt gibisinden. Ama bence böyle soluksuz baştan sona okumanız gereken çok güzeldi. Gerçekten yani bu iki cilt beni zaten Bendis döneminde okumaya ikna etti yani. Bir yola giriyoruz herhalde. Hadi bakalım hayırlısı. Evet, Marvel'dan bir de Moon Knight. Ölümden Geriye. Warren Ellis'in yazdığı bu ciltte 2014 yılı serisinin 1 ila 6 arası sayıları ve her bir sayı bağımsız bir hikaye arkadaşlar. Bunu daha önceden duymuştum ben zaten. Ve yani size karakteri çok bilmiyorsanız da size biraz anlatıyor. Açıkçası ben Moon Knight'a ilk okuduğum cilt oldu bu. Karakteri aslında aşinalık vardı. Nereden? İşte dizisini izledim. Marvel Rivals oynadım bir dönem. Oradaki karakter, işte oradaki voice line'ları falan çok hoşuma gidiyordu yani. Biraz da böyle broken bir karakter olabiliyor arada sırada. O yüzden benim hoşuma giden bir karakterdi. Bu Moon Knight cildinde okumuş oldum. Burada yani böyle ayrı ayrı hikayeler olması da güzel. Bu biraz daha eski çizgi romanlarda böyledir zaten. Hani her bir hikaye, her bir sayı farklı hikaye anlatır. Ve ilginç hikayeler var. Mesela ilk hikayede Moon Knight bir kere ortadan kaybolduktan sonra geri dönüyor arkadaşlar. Limuziniyle beraber beyazlar içerisinde Mark Spector olarak geri dönüyor ve maskesini takıp tabii Moon Knight oluyor. Ve burada bir dedektifle bir cinayeti araştırıyor. Aslında burada bir Moon Knight'ın dedektiflik yönünü görüyoruz. Bu açıdan çok güzeldi. Bu direkt ilk sayıdan Moon Knight'ın nasıl biri olduğunu, işte nasıl bir karakter olduğunu anlatıyor. Gerçekten ilginç. Burada Khonshu hani böyle bir tanrının avatarı gibi aslında Moon Knight ve çoklu kişilik bir durumu var. 4 tane kişilikten oluşuyor aslında. Tek bir bedende öyle düşünün. Ve içinde bu Khonshu'nun ruhu ya da bir avatarı var. Öyle söyleyelim. Bir avatarına dönüşüyor Moon Knight olduğunda. Ve buradaki işte sen benim oğlumsun demesi ve burada böyle bir başına eğip buruk yüz ifadesi beni çok etkiledi gerçekten. Yani aslında böyle Moon Knight'ta çok bilinçli isteyerek değil aslında. Yani karakterin hikayesi zaten ölürken tam böyle Khonshu'nun heykelinin altında bu tanrıdan yardım istiyor. Onunla bir anlaşma yapıyor. Ve bu şekilde belli güçlere kavuşup suçla savaşıyor. İşte gece yolcularını, gece gezginlerini koruma, adaleti sağlama görevi veriliyor kendisine. İkinci sayıda keskin nişancı gibi bir hikaye var. Yani burada biraz panellemeler benim çok hoşuma gitmedi. Burada farklı panellerde farklı kişileri gösteriyor ve aslında bu karakterlerin teker teker suikaste uğradığını görüyoruz ve boşalmaya başlıyor bu paneller. İlginç bir konsept ama okurken biraz zorlandım. Ne oluyor ya? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Tamam, sonradan anlıyorsunuz. Fena değildi ama kısa hikayeler bunlar. Bitiyor. Üçüncü hikaye keyifliydi. Punkçı hayaletleriyle karşılaşıyor. Bunlar teröristlerirken bir hayaleti yumruklamaya çalışıyor. Çok komikti yani bu durum. Hayaletleri yumruklamaya çalışması. Sonra geri dönüp bir komşuyla konuşup ne yapabilirim diye soruyor falan. Sonra diğer sayıda çok sürreal çizimleri olan böyle bir rüya içerisinde mantar dünyasına gittiği bir sayı var. Hani neden gitti, ne olmuş falan sonradan anlıyorsunuz. Orada biraz daha metafizik konuları var tabii. İlginçti bu. Gerçekten ilginç bir hikayeydi ama
Burada şeyi anlamadım tabii. Yani Moon Knight'tan yardım isteyen kişi saklayacak bir şey var sanki ama niye o zaman Moon Knight'tan yardım istedi? Yani oraya biraz takıldım. Öyle bir şeye takıldım. Bu arada yani bu ciltte aksiyon sahneleri çok hoş. Mafyanın kaçırdığı bir kızı bulmaya çalışırken hani şöyle bir örnek göstereyim. Aksiyon sahneleri bayağı aksiyon dolu bir sayı vardı böyle. Mafya ile kapıştığı. Bir binadaki mafya elemanlarıyla böyle tek tek yani aksiyon resmetme kısmında başarılı buldum. Güzeldi. Moon Knight'ın değişik yönlerini görüyorsunuz yani. Sokak seviyesi, işte metafizik olsun, dedektiflik yönü olsun. Farklı hikayelerle bunu görüyorsunuz. Son hikaye arkadaşlar yine baştaki hikayeye bağlanıyor aslında. O yüzden çok bahsetmeyeceğim oradaki sürpriz. Yani biraz ilginç bir düşünce konu olarak ama Moon Knight'a karşı yeni bir karakter ortaya çıkıyor aslında burada. Tabii biraz zorlama gelebilir ama güzeldi. Yani güçlü bir mesajla bitiyor cilt. Ben sevdim. Bu Marmara sanırım uzun süre önce basmış bu cildi ama bu volümün devamı gelecek. Zaten bunlar böyle bağımsız gibi duruyor. Yani bunun ikinci, üçüncü cildi de gelecek ama zaten bunu tek başına okuyabiliyorsunuz. İkinci, üçüncü çıkmasa bile, ciltler çıkmasa bile yani bunu tek başına okuyup bitirdim diyebilirsiniz. Hızlı da okunuyor. Moon Knight, Ölümden Geriye, Warren Ellis, Declan Shelby tavsiye ediyorum. Eğer karakterle ilgileniyorsanız, ilginizi çekiyorsa. Ben diziyi izledim. Diziyi de sevmiştim. Başlarda bayağı hoşuma gitmişti, ilgimi çekmişti. Sonradan bozdu. Neyse biz DC tarafına geçelim şimdi. Batman Gülen Adam okudum. Brubaker'dan bir şeyler okumak istiyordum zaten. Bu da böyle nedense sürekli baskısı tükenen bir cilt sanırım. Bu aslında bir değil iki hikaye var burada. Öyle düşünün. Başta önceki videomda bir bahsetmiştim. Bu Kazandıran Kart'ı okumuştum. Gerçekten o hikayeyle çok benzerlik taşıyor. Yani yine bir Joker hikayesi. Yine erken dönemde Joker'le karşılaşma hikayesi Batman'in. Joker birilerine hedef alıyor. İşte şu zaman geldiğinde öleceksin gibisinden. Çok böyle konunun temel olarak yani birbirinin kopyası gibi gelebilir. Ancak tabii farklı şeyler var. İkisinde de gerilim var. Ama burada Brubaker biraz daha dedektiflik, polisiye falan yani suç tarzı yazdığı bir tarz var. Öyle söyleyebiliriz yani. Böyle çizimler aman aman hoşuma gitmedi ama idare eder. Yine gerilimli, evet. Gerilim var. Hoşuma gitti mi? Gitti. Ama yani bu ciltteki güzel olan taraf bir de yani biraz daha suç, işte polisiye falan dedektiflik kısımları var. Özellikle burada bir de ikinci bir hikaye var. Bu ikinci hikayede tahtadan yapılmış diye geçiyor. Burada Green Lantern görüyorsunuz ancak bu eski bir Green Lantern yani orijinal Green Lantern sanırım. Klasik bir kahraman. Onun geçmişiyle ilgili bir şey var. Çok önceden, yıllar önce işlenmiş bir cinayet. Yani açık bir dava dosyası. Yıllar sonra tekrar bu cinayetler tekrarlanmaya başlayınca soru işareti oluşuyor tabii. Burada yine Batman dedektifliğini konuşturuyor ancak asıl Jim Gordon da olaya giriyor. Jim Gordon da araştırıyor ayrıca kendisi ve bir sonuca varıyorlar ama aynı zamanda bir tehlike altına giriyorlar. Yani güzeldi gerçekten, böyle sokak seviyesi gayet tadında bir cilt. Hem de üstelik iki hikaye birden olması da güzel bence. İkinci hikaye de oldukça hoşuma gitti. Yani ilk hikaye okunca ben bunu okumuştum gibi oldum tabii. Daha önceden o Kazandıran Kart'ı okuduğum için. Belki önce bunu okusam belki daha iyi olurdu yani. Bu cilt daha iyi tabii. Yani öncelikle bunu okumayı tercih edebilirsiniz. İki hikaye olduğu için özellikle kesinlikle bunu tavsiye ediyorum size. Yani zaten Batman'de en sevilen hikayelerden biriymiş bu. Ciltlerden biriymiş gerçekten. Evet, bitirirken ben bunun incelemesini zaten kanalda yaptım ama Absolute Power ve All In. Hani şöyle kısaca bir bahsedeyim, biraz eğri oturalım, doğru konuşalım. Absolute Power arkadaşlar güzel miydi? Güzeldi. Ancak hani bence biraz ortalama bir eventti diyebilirim yani. Ortalama deyince hani mid diyebiliriz yani. Aslında güzel bir event ama tayinleri olmadığı için biraz eksik kalıyor. Yani burada mesela ön planda gördüğünüz işte Batman, Superman, Wonder Woman yani biraz figüran gibi kalıyorlar çoğu. Superman'le ilgili gerçi bir olaylar var ama onun da derinine inmiyor cilt. Çünkü bunun tayinleri varmış arkadaşlar. Yani işte Batman'den bir iki sayı, Superman'den bir iki sayı bu olaylarla ilgili olduğu için bu tayinlerle beraber okunsa daha iyi bir cilt olurdu. Yani gerçi yeterince kalın bir cilt ama ve tehdit olarak da evet Brainiac Queen enteresan. Ama Failsafe çok geri plandaydı. Bunu daha önce de söylemiştim zaten. Ve Amanda Waller kötü planları bir şekilde sona eriyor. Ancak cilt böyle sonuna kadar kahramanlar zor durumda, kahramanlar zor durumda, kahramanlar zor durumda derken böyle patladanak işte tamam olayı çözdük
deyip de bitmesi hani biraz oradaki sonuç zirve kısmı biraz sönük kalmış diye düşünüyorum açıkçası. Kişisel fikrim ama o zaman abi biz Absolute Power okumayalım, All-in okuyalım. Hayır efendim. Ya All-in okuyacaksanız, bunu okuyacaksınız, bunu da okuyun. Çünkü iki tarafı var biliyorsunuz bu özel sayının ve yani iki tarafıyla da bağlantı taşıyor bu. Yani Darkseid tarafıyla da bir alakası var buradaki olayların. Burada Justice League bir araya gelmesiyle de alakası var. O yüzden yani okuyacaksanız hakikaten ikisi birlikte basıldı ve zaten ikisi birlikte okuyun. Ya da hiç okumayın isterseniz. Diyorsanız ki abi ben Absolute Batman çok merak ediyorum. Okumak istiyorum işte. Zaten basılacak eli kulağında. Absolute Batman okumak için işte bunu okumam şart mı? Hayır efendim şart değil. Yani Absolute Batman cilt birden başlayın. Ben zaten bunları okumadan önce Absolute Batman okudum arkadaşlar. Yani bunları okumaya ihtiyaç duymadım. Ancak ben DC evrenine genel olarak meraklıyım. İşte oradaki olayları çok merak ediyorum. Kaçırmak istemiyorum. Nasıl olmuş bu olaylar? Absolute evreni kurulmuş, nasıl kurulmuş? Büyük resmi görmek istiyorum vesaire diyorsanız hay hay okuyun ama okursanız da ikisini birlikte okuyun arkadaşlar. Keyif sizin. Hiç zorlayan bir durum yok yani size. Öncelikle buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yine İngilizce okuduklarım serisine de devam edeceğim. O video da bunun ardından gelecek. O yüzden takipte kalın. Siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.